Hey yo, selam. Bugün Linux'ta oyun performansını arttıracak 5 farklı müthiş önerim var. Bazılarını biliyor olabilirsin ama ben onları zaten biliyorum. O yüzden izlemeyeceğim deme. Çünkü çok ufak bir kanalım ve yeni açıldım. Bu yüzden yeni açıldım. Neyse tamam başlayalım artık. Asla yapamıyorum ya. Yorum at, like at, şunu yap, bunu yap diyeceğim, yapamıyor. Yok abi cidden yapamıyorum ya. Steam, açın Steam. Sol üst köşeden Steam diyorsunuz, ayarlar diyorsunuz. Burada uyumluluk ayarları var. Burada arkadaşlar normalde Proton Experimental'da olur. Zaten son güncellenen bütün Linux dağıtımlarını bildiğim kadarıyla burada Proton sizin için getiriliyor. Fakat diyelim ki bazı oyunlarda çok iyi performans alamıyorsunuz. Ve bunun sorumlusu kim acaba? Burada birden fazla Proton dağıtımı var, Proton sürümü var. Dağıtım denmez buna, sürüm diyelim hadi. Buradaki hotfix özellikle Ubuntu tarafında benim için CS'de vazgeçilmezdi. Fakat Arch Linux'ta Experimental benim için vazgeçilmez oldu. Tabii başka dağıtımlarda ve başka durumlarda, başka şartlarda diğer Proton modellerini deneyerek daha üst bir performans alabilirsiniz. Özellikle Windows kullanıcıları Windows'tan Linux'a geçtiklerinde Windows'ta 200 FPS alırken Linux'ta sadece 80-90 FPS alıyorum diyorlardı. Mesela bu tür farklı Proton'a geçme gibi alternatifleriniz de var ve bu farklı Proton'a geçme durumları sizi tekrardan 200'e boostlayabiliyor arkadaşlar. Bir diğer önerim Heroic Games içinden olacak. Herhangi bir oyunun ayarlarına girdiğinizde burada da aynı durum geçerli arkadaşlar. Burada da birden fazla Wine seçebiliyorsunuz. Burada bunu uygulayabilirsiniz ama başka bir şey daha var burada. Diğer kısmına gelip buradan Game modu işaretlediğiniz zaman oyunlarda daha yüksek FPS alma olasılığınız artar ve uyumluluk problemleri de büyük oranda çözülür. Ayrıca bilmeyenler için eğer ekstradan bir ekran kartınız varsa, mesela laptop kullanıyorsanız ve gömülü ekran kartını tercih etmesin hiçbir şekilde diyorsanız buradaki harici grafik kartını kullanın da işaretlemenizi öneriyorum. Son olarak Steam çalışma zamanını kullan diye bir butonumuz daha var. Bu butonda checkbox, bu buton değil, buton deyip duruyorum. Bu checkbox. Bu checkbox'ta arkadaşlar Steam çalışma zamanı yani runtime'ı kullanıyor. Bu da performansı oldukça iyileştirir. Ancak benim için dürüst olmak gerekirse sadece harici grafik kartını kullan checkbox'ı yeterli oldu. Diyelim ki oyunları çok güzel bir şekilde oynuyordunuz fakat bir noktadan sonra sıkıntıya mı girdi? Yani bir noktadan sonra mı bozulmaya başladı? O zaman gölgelendiricilerde sorun olabilir. Bu yola gelmeniz lazım. Sizin için şuradaki Home Friday kısmını geçin. Ondan sonraki nokta lokal ile başlayan kısma geçeceksiniz. Buradaki ana klasör üzerine ilerleyebilirsiniz. Share, Steam, Steam Apps, Shader Catch kısmına giriyorsunuz ve burada toplamda 4 tane gölgelendiricim varmış. Bunların tamamını silebilirsiniz. Veya şuradaki 730 mesela CS için olandır. Direkt CS için onu da silebilirsiniz. Yani ilgili oyun hangisi ise onun direkt shader'ını temizlemeniz yeterli olacaktır. Temizlemekten kastım da şu bu arada. Çöp kutusuna taşı. Ha diyeceksiniz ki peki ben bunu temizlediğim zaman ne oluyor? Sildiğim zaman ne oluyor? Arkadaşlar bir şey olmuyor. Tekrardan aynı oyunu açtığınızda gölgelendiriciler yükleniyor, derleniyor der. O zaten kendi kendine tekrardan derler. Bunu da son Proton'la yapar. Son güncellemeyle yapar. Yani en güncel versiyonu kullanırsınız orada. Şimdi size burada iki şeyden bahsedeceğim. Bu dördüncü maddemiz bu arada. Birincisi indirme ön belleğini temizlemek. Hem depolama alanını açar hem artık oynamadığınız oyunlarla ilgili kafanıza dert tasa yapmaz ve yer açmış olur. Bu iyi bir şey. Aynı zamanda uygulamalar açılırken yaşanan, oyunlar açılırken yaşanan pek çok problemi de çözer ki bu da aynı zamanda FPS artışı sağlar. İkinci şey ise buradaki gölgelendirici ön belleklemesi. Burada hem oyunların hızlı açılmasını sağlıyor hem de aldığınız FPS değerini oldukça güçlendiriyor. Bunun için de buradaki iki kutunun da açık olması gerekiyor. Yani açıkçası şu ön bellekleme etkinleştir açık olsa yeterli. Aşağıdaki açık olmasına çok da gerek yok. Ama yine de arka planda işlenmesine izin vermek sizi bekletmez. Bekletme derdinden kurtarır. Bu yüzden bunu işaretleyebilirsiniz. Oyunlar açıldıktan sonra, özellikle bir defa açıldıktan sonra güncelleme almadıkları sürece tekrardan gölgelendiriciler ön belleklenmez. Fakat yine de hani oyunlar sık güncellenebiliyor, özellikle CS gibi oyunlar falan. Sık güncellemede her açtığınızda yani karşınıza bir yaklaşık 3-5 dakika boyunca çıkan gölgelendirici ön belleklemesi
sinir bozucu olabilir. Buradaki arka planda işlenmesine izin ver kutucuğu da bu işe yarıyor aslında. Siz oyunu oynarken o arka planda işliyor. Aslında bunu biliyorsunuzdur yüksek bir ihtimalle. Özellikle Windows'ta bu çok fazla bilinen bir şey ama Linux'ta bilmiyorum, bazılarınız bunu atlamış olabilir. Ayarlara bir gelin öncelikle. Güç yönetimi kısmına gelin. Burada diğer ayarlar kısmında bende bu şekilde gözüküyor. Ubuntu'da direkt şurada köşede üstte oluyor ama bende burada. Burada arkadaşlar 4 farklı seçeneğimiz var. Değiştirmeden bırak, güç tasarrufu, dengeli, başarım. Eğer başarımı seçerseniz GPU'yu tam güçle kullanır. Dengeliyi seçerseniz bütün sistemler dengelenir. Bu istediğimiz bir şey mi emin değilim. Özellikle bilgisayarınız şarjda değilse veya işte örnek veriyorum başka koşullar altında sıkıntıya giriyorsa, çok fazla ses duyuyorsanız bilgisayarınızda falan dengeli okeydir. Güç tasarrufu da keza dengeliden daha aşağıda pek çok şeyi aşağı çeker. GPU falan direkt kapatır. Daha doğrusu GPU hızlandırmasını kapatır. Başarımsa her şeyi açar ve her şeyi hızlandırır arkadaşlar. Sistemin tüm performansıyla çalışmasını sağlar. Bu yüzden başarım diyorsunuz, uygula diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu da sonuncuydu. Şimdi sırada bonus var. Açın terminalleri, açın. Ben Garuda kullanıyorum, o yüzden aç tabandayım. Sudo yazıyorum. Pacman deposundan indireceğiz. -su boşluk Nvidia utils boşluk Nvidia settings yaz artık, settings boşluk. Son olarak Nvidia DKMS. Bu şekilde gönderdiğiniz zaman arkadaşlar, en azından arş tabanda bu şekilde Nvidia'nın son güncel sürümünü yüklemiş olursunuz. Ve tabii ki Nvidia'dan daha önemli bir şey var, o da kernel. Kernel olarak ben Zen kernel kullanıyorum. LTS vesaire kullanmıyorum. Eğer Ubuntu'daysanız LTS varsayılan geliyor bildiğim kadarıyla. Ve LTS kullandığınızda veya diğer diğer kernel'ları kullandığınızda Nvidia ile ne kadar iyi anlaşıyorlar emin değilim ama Zen kernel gerçekten çok iyi anlaşıyor ve Nvidia'nın son sürümleriyle de oldukça optimize bir şekilde çalışıyor. Bu yüzden Zen kernel'a geçmenizi kesinlikle öneriyorum. Bonus 2. Burada gösterecek pek bir şeyim yok, sadece anlatacağım. O yüzden buraya bir tane kedi videosu koyuyorum. Çünkü neden olmasın. Hatta bir şey diyeceğim. Kedi yok. Subway Surf izleyin. Subway Surf izleyin. Arkadaşlar eğer Wayland veya X11 kullanıyorsanız kesinlikle bu noktada bir karar vermeniz gerekiyor. X11 stabilizasyon konusunda çok daha iyi. Yani çok daha stabil. Fakat son zamanlarda Wayland X11'i bu stabilizasyon konusunda geçmek adına belli başlı şeyler de yapıyor. Özellikle benim şu an oturumum Wayland ve Wayland'de en üst performansı alırken X11'de bu kadar iyi performans alamıyorum. Bundan dolayı X11 yerine Wayland'i tercih ediyorum. Eğer sizin de mikro takılmalarınız varsa, FPS problemleriniz varsa ve az önce söylediğim yöntemler hiçbir işe yaramadıysa iki durum söz konusu. Bir tanesi, masaüstü ortamınızı bir Wayland'e geçirin veya Wayland'deyseniz X11'e geçirin ve bir o şekilde test edin. İkincisi ise bilgisayarınızı güzelce temizleyip, güzelce paketleyip rafa kaldırın ve en yakın mağazaya gidip daha iyi bir bilgisayar almayı düşünün. Çünkü bilgisayarınız belli ki bu iş için pek uygun değil. Bu noktada her şeyden daha önemli olan şey donanımın kendisidir arkadaşlar. Siz ne kadar ayar yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir noktadan sonra artık donanım sizi kısıtlamaya başlayacak. Ve özellikle güncel oyunlar ortalama cihazlara hitap ediyor ve ortalama cihazlar kesinlikle ama kesinlikle 4 GB RAM'li falan değiller. Artık DDR2, DDR3 RAM kullanan herhangi bir bilgisayar kaldığını zannetmiyorum. Tabi RAM'iniz 64 GB falan değilse, yani eğer öyleyse hiçbir şey demeyeceğim. Her neyse, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ya ben bu konuda pek iyi değilim ama yine de like atın, yorum yapmak isterseniz bilmem yapın, paylaşacak mısınız? Yani biliyorsunuz işte. Hoşçakalın, bay bay.